Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca altına, gümüşe bir bakalım. Öncelikle gümüşle başlayacağım. Gümüşte son analizde ne demiştik? Aşağıda 22-21.81 önemli olacaktı. Kırılması durumunda bir alt desteğimiz 20.84-20.68'leri konuşacaktık. Fakat bakın bu destek bölgesinden güçlü alımlar gelmekte şu an. Ancak piyasanın alıma döndüğünü söyleyebilmemiz için yukarıda minimum 22.84'ün kırıldığını görmemiz gerekir. Bu kırılım sonrasında ise bakın şu bir önceki gene tepe bölgesi önemli olacak. 23.67-23.54 bölgesini takip ediyor olacağız. Burada gene bu seviyeleri kademeli alımlar için kullanabiliriz. Burada şunu unutmayalım, bakın yukarıda 24.66 kırılmadığı sürece bu yükselişlerin tepki olarak kalma ihtimali var. O nedenle dirençler kırıldıkça parçalı alım yapıp kırılan direncin altına stopları yerleştirmek çok daha sağlıklı bir yöntem olacaktır. 24.66 geçildiği takdirde de şu son arzdan daha güçlü bir talebin geldiğini söyleyeceğimiz ve yükselişlerin güçlenerek devam edeceği bir süreci takip ederiz. Ancak şu an için önemli güzel bir destek bölgesinden geri dönüş alıyoruz. 22.84 kırıldığı takdirde de devamını bekleyebiliriz. Buradan ons altına geçecek olursak ons altın son düşüşlere gümüşün katılmadı. Şurada her ne kadar bir aşırılık yapsa da bu düşüşte de gümüş altını desteklememişti. O yüzden geri dönüşler aldık. Burada da aslında 2000 dolar altında hareketler görmediğimiz sürece tekrar yükselişlerin devamı beklenebilir. Yukarıda ilk geçilmesi gereken direnç 2040 olacaktır. 2040 üstü hareketlerde de 2062'yi takip etmemiz gerekecek. Burada da yukarıda 2080-2088 bölgesi geçildiği takdirde şu son arzdan daha güçlü bir talebin geldiğini söyleyeceğimiz ve yükselişlerin devamını bekleyeceğimiz bir süreç yaşanır. Aksi takdirde burada da gene bir tepki süreci yaşanacaktır. Öncelikle bir yukarıda 2040'ı geçiyor muyuz? Bugünlerde onu takip ediyor olacağız. Buradan altın gümüş rasyosuna geçecek olursak altın gümüş rasyosunda da hatırlarsanız şu tepe bölgesini konuşuyorduk. 91.87-91.24 bölgesi. Buradan şu an için bir geri dönüş alıyoruz. 90 altında kalıcı olduğu sürece rasyoda bir düzeltme sürecine girildiğini, dolayısıyla altın ve gümüşte bir tepki alımlarının başladığı bir süreci bize gösterecek. Burada maksimum düzeltme seviyesi olarak 86 seviyesini takip edeceğiz. 86 altındaki kapanışlar rasyoda düzeltmeden daha güçlü satışların geldiğini, dolayısıyla altın ve gümüşte gümüşün güçlenerek yükselişine devam ettiği bir süreci gösterir. Burada aynı zamanda 3 farklı formasyon olasılığından bahsetmiştik. Öncelikle bir çanaktan bahsettik. Fakat şu an gelen satışlar bunun bir fincan kulp formasyonuna dönüşme ihtimalini gösteriyor. Burada 86 altındaki hareketler bu iki formasyon olasılığının iptal olduğunu ve bir çift tepe ihtimalinin gündeme geldiğini bize gösterecek. Bu tarz bir harekette de aslında aşağıda 77'lerin de kırıldığı bir süreç takip edilebilir ve yaklaşık 2-3 senedir beklediğimiz o altın gümüşteki güçlü yükselişlerin başladığı bir süreci gösterebilir. Ancak tekrarlıyorum, bunun şartı 90 üstüne tekrar rasyo dönmemeli ve şu bir önceki bakın şurada çift tepe ihtimalinin oluştuğu 92'nin üstüne atıp bu görünümü bozmaması gerekiyor. Kısacası rasyodan da 90-92 yukarıda önemli bölgelerimiz, aşağıda ise 86'yı takip ediyor olacağız. Evet, altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.